Bu videonun konusu güçlü irade. Ama size daha önce kanalda yaptığımız marshmallow deneyini, yok işte meditasyon yapın falan filan değil. Direkt çat 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 7 teknik öğreteceğiz. Bir nolusu tarihten gelecek. Gemileri yakma tekniği. Şimdi bütün bu anlatacaklarımın hepsini aslında size dürüstçe söyleyeyim, İtalya'daki bir eğitimden bundan 9 yıl önce çaldım. 9'unda ben gittim, para verdim. Eurolarca. Siz para vermeyin diye anlatıyorum. 15 günlük bir kampa sokuyorlar. Bazı eğitimler veriyor. Bu söyleyeceğim her şeyi, kırmızı çoraplar tekniği dahil, en sonuncusu 15 günlük kampta uyguluyorsunuz. Bir nolu teknik, bak birle başlayıp sonra introya giriyorum, kıymetinizi bilin. Gemileri yakma. Gemileri yakma için kimisi 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın yaptığını söylüyor. Wikipedia'ya baktığın zaman İngilizce kaynaklarda da böyle. Kimisi ise 1519 yılında Hernan Cortez'in yaptığını söylüyor. Ama Tarık bin Ziyad'ın kaynaklarda ismi daha çok geçiyor. Jules Caesar'e falan da gidiyor da ben Tarık bin Ziyad'la olan gemileri yakma örneğini size anlatayım. Biliyorsunuz Emeviler, dünya tarihinde anlatmıştım. Afrika kıtasının üzerinden yürüye Cebeli Tarık üzerinden gemilerle geçiyorlar. Avrupa kıtasına, İspanya tarafına. Ve Emeviler uzunca bir süre, ki gittim Cordoba Kilisesi, Kurtuba Camii deniyor. Ben Kurtuba Camii diyorum. Gezdim. Muazzam büyük bir alan. İslam'ın İspanya'daki eserlerini görüyorsunuz. Ama Tarık bin Ziyad İspanya kıyılarına ayağı basıyor. Ordunun çok büyük bir kısmını tepelere çıkartıyor. Sonra küçük bir bölük bırakıyor gemilerin başında. Diyor ki biz tepeye çıkınca gemileri yakın. Gemileri yakıyorlar tabii. Tarık bin Ziyad diyor. Tarık bin Ziyad muazzam büyük bir isim. Tarihte size anlattım. Gemiler yanmaya başlayınca ordu diyor ki paşam, kocam, gözüm, ne yapıyorsun? Gemiler gitti. Biz nasıl döneceğiz? Tarık bin Ziyad tarihe geçecek lafını söylüyor. Diyor ki gördüğünüz gibi artık geriye dönüş yok. Gemileri yaktık. İşte gemileri yakma lafı buradan geliyor. Ya bu saatten sonra İspanya ordusunu yenersiniz ve buraya yerleşiriz, ya da ölürüz. Karar sizin. Dolayısıyla birinci yöntem gemileri yakmak. Yani eğer ki bir şey yapacaksanız eskisini bitireceksiniz. Çelik gibi irade. Örnek, bir süre bir kullanıyordum. Montaj yazılımı kullanıyordum. Size bu videoları hazırlarken kullandım. Ama çok kolay oluyordu. İşime geliyordu. Fakat güzellikler ekleyemiyordum. Sonra dedim ki ya artık alıştığım şeyden vazgeçsem mi? Bir süre diğer montaj programı denedim. İkisi de elimin altındayken olmuyordu. Bilgisayarımdan eski kolay olanı sildim. Mecburen yenisiyle çalıştım. Kamerada da aynı şeyi yaşadık. Bir Canon D600'üm vardı. Bir de Panasonic GH5 şu an çekim yapan. Panasonic'i kullanmak biraz daha zor. Ayarları falan filan alışamıyordum. Sürekli eskisine kaçıyordu elim. Bir gün o kamerayı birine hediye ettim. İş buraya geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Buna kalınca mecburen öğrendim. İşte gemileri yakma, iradenizi güçlendirin. Bir nolu yöntem bu. Şimdi gelin bir görelim bakalım diğer 6 teknik neymiş. Hoş geldiniz. Point of no return, yani artık geri dönüş yok. Geri dönüş yoktaki baba olay sizin bir iradenizi güçlendirmek için bir şeye karar verip onu belli bir süre uygulamanız. Bizim gittiğimiz kampta 20 kişilik bir kamptı yanılmıyorsam, 15 gün boyunca bize garip garip şeyler yaptırdılar. Bu Tarık bin Ziyad'ın hikayesini anlatmışlardı. Böyle anlatınca da insan bir gurur duyuyor. 2 nolu uygulama şuydu: ters el kullanma. Çok saçma. Yani diyor ki işte hangi elinizi kullanıyorum? Diyorum ki sağ elle yazıyorum ben efendim. Sağ elle kaşık kullanıyorum falan filan. Tamam diyor, 15 gün boyunca sol elle çalışacaksınız. Ya o kadar saçma, o kadar imkansız geliyor ki. Sağ elinizi bir eldiven gibi bir şey takıyor. Böyle bütün parmaklarınızın içine geçtiği. Bunu da kullanabilirsiniz diyor. Böyle kışın vardır ya, fırın eldiveni. Böyle parmakların olmadı. Onun gibi bir şey geçiriyor. Bir süre sonra alışıyorsunuz tabii. 2. 3. günden sonra çıkartıyorsunuz ama kavrayacağınız şeylerde, işte yazı yazma gibi şeylerde onunla yazı yazamıyorsunuz. Ve size öyle etkinlikler düzenliyor ki mecburen Legolarla oynayacaksınız. Lego'dan kule yaptırıyorlar orada sabırlı bir şekilde. 15 gün teknoloji detoksu var. Birazdan anlatacağım. Lego parçalarını şimdi böyle fırın eldiveniyle tutamıyorsunuz. Mecburen sol elle çalışıyorsunuz. Ve beyin normalde bütün yaşantınız boyunca sağ eli kullanıyorsanız sağ elle beyin arasında otomatik bir kas sistemi oluşuyor. Dolayısıyla sağ eliniz otomatikman o işi yapıyor. Ama sol elle yazı yazmaya kalktığınız zaman beyin farkındalık penceresini açıyor. Diyor ki ya zor bir şey yapıyorsun. B harfini, A harfini, Haluk yazmayı kolayca yapamayacağız. Zamanın farkına varalım diyor. İşte kameranın o penceresi iyice açılıyor ve hayatı daha çok görmeye başlıyorsunuz.
Emin olun araba sürerken de eğer ki sağ elle araba kullanıyorsanız sol elle kullanmaya başlarsanız trafikte daha dikkatli oluyorsunuz. Alışkanlıklarınızı değiştirmek sizi daha farkında hale getiriyor. Bu da ikinci teknikti. O kampta öğrendiğimiz üçüncü teknik. Ben para ödedim, siz ödemeyin. Harcamaların kaydını tutmak. Kampa biz tabii ki bir para ödedik, girdik. Ama kampın girişinde size sallıyorum şu anda, inanın hatırlamıyorum. Monopoly parası gibi bir para. Monopoly oyununu oynarsanız işte orada kağıt paralar vardır. Ondan 1000 tane veriyor, işte 10'luk 5'lik falan. Ve diyor ki kampın sonuna kadar yemeniz içmeniz bu paralara bağlı. Bulamazsanız yok. İlk başta he tabii diyorsun. Sonra o kadar para verdik geldik ya, deli misin? Sallıyorum, şimdinin parası 400 euro falan para vermişiz. İrade güçlenecek diye. Çünkü eğitimcinin eğitimi bunlar. Aslında siz de eğitilip başkalarına kurs verebiliyorsunuz. Danışmanlık yapabiliyorsunuz. Ya kampın içerisinde ikinci günde parasını bitiren mi dersin? İşte yani öyle tipler vardı ki, bir beyefendi vardı, yanılmıyorsam Norveçliydi ya da İsveçliydi. İşte yani o kendi dilinde söylüyor. Biz onu Türkçe, özür dilerim ama alay ediyorduk. İşte şekerim gibi bir şey söylüyordu. Şekerim işte şunu isterim, bunu isterim. Adam ikinci gün parayı bitirdi. Adam benden de balina. Dolayısıyla aç kaldı. İşte iradeyi güçlendirmek için harcamalarınızın kaydını tutmak. Kendinize sanal bir limit koyacaksınız. 1000 lira abi. Ben bu ayı 1000 liraya geçiyorum. Çoğu öğrenci otomatikman yapıyor zaten bunu. Çoğu Türk halkı bunu otomatik yapıyor. Ama asıl mesele harcadığınız paranın bir de kaydını tutmak. 15 gün uygulayacaksınız ve 15 günün sonunda diyeceksiniz ki ben bunu buraya harcamışım, çok gereksizdi. Harcamaların kaydını tutmak ve limitli, işte bu da iradenizi güçlendirir. 4. İnanılmaz mantıklı bir yöntem. Şu an ekranda gördüğünüz anahtarlık etiketleri. Buna işte anahtarlıklarda takılan etiketlikler. Özellikle böyle emlakçılar kullanır. Bu renkli etiketlerin hepsini kullanacaksınız. Sorumluluk bilekliği diyorlardı. Bize ilk gün orada bir affedersiniz bilezik geçirdiler. Sırf zincirden oluşan. Ve her yerinde küçük kancalar var. Bu anahtarlık bilekliklerini yapacağınız her işi oraya takıyorsunuz. Ve size gün içerisinde ve hafta içerisinde bir sürü şey veriyor, görev veriyor. Onu yap. Bugün Legolarla oynayacağım. Bugün 5 kişiyle tanışacaksın. Bugün bunu yapacağım. Bugün şunu yiyeceksin. İşte soruyor, ne yemiyorsunuz? Diyorum ki kapuska yemiyorum. Kapuska yiyeceksin. Sallıyorum. Siz de bunu ödevleriniz için, yapmayı ertelediğiniz işler için, hepsi için kullanabilirsiniz. Ama her rengin bir anlamı var. Mesela siyah, yapmaktan keyif almadıkların. Kırmızılar işte kısaca yapabileceğin evdeki tamir işleri. Maviler ders çalışma. Her etiketi daha işi yapmayı planladığında günün başında koluna takıyorsun. Bu senin kolunda şıngır şıngır bütün gün geziyor ya. Bir an önce çıkıp gitsinler diye, kolun boş kalsın diye hepsini yapıyorsun. Bu da iradeyi çelik hale getiriyor çünkü kendinden sorumlusun. Tabii bunu fantazi yapanlar oldu. Hocam ayağıma bağlasam olur mu diyenler, onu da yaptı. İşte ayağında şıngır diyor. Lakin bir şekilde sana o tasmayı takacağız. Takacağız ki sorumluluğun gözünün önünde olsun. Çelik gibi iradeniz olur. Bunu 15 gün yapın. Hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Bu da 4. yöntem. Geldik 5'e, en kısa anlatacağım bu. Erteleme hastalığından kurtulmak. Bu da Pomodoro tekniğiyle mümkün ki kanalda videosu var. Daha önce çektiğim için o konuya hiç girip de sizi yormayacağım. Erteleme hastalığı Pomodoro tekniği aşağıya koydum. Köşeye de eklerim. Buradan ulaşırsınız. Ve 6, en eğlencelisi, kırmızı çoraplar tekniği. Kırmızı çoraplar ilk kursa, yani kurs, kamp neyse, oraya katıldığımızda bize verdiler. 15 gün boyunca 30 civar kırmızı çorap var. Yani günde 2 kere değiştiriyorsun. Kırmızı çorap giydik. Cörtlek kırmızı. Bu renk kırmızı çorap. Kırmızı çorabın sebebi şu: yeni bir güne uyandığını ve farklı bir insan olduğunu hatırlamanı sağlıyor. İnsanların çoğu kıpkırmızı çorap giymez. Yani şuraya kadar bir çorapla geziyorduk. Altımızda şort, yaz dönemi. Ve bir süre sonra diyorsun ya, ben farklı biriyim, ben farklı. Bunu aslında İngilizce'de bir tabir vardır. Benim ayakkabılarımı giy, kendini benim yerime koy, empati yap gibi. Çoğu insan kıpkırmızı çorap giymiyor. Dolayısıyla kırmızı çorap sana farklı bir kimlikmiş gibi geliyor. Bir farkındalık yaratıyor. İnsanlar da hikayesini soruyor. İnsanlar sana kırmızı çorabını sordukça sen de kendini hatırlıyorsun. Dolayısıyla kırmızı çorapları güzel bir tekniktir. Ve geldik sonuncusuna. İradeyi güçlendirmenin sonuncusu. Çünkü kırmızı çorapları da giydin. Yeni bir irade güçlendirme dönemi olduğunu her gün hatırladın. Ve bunu uygulayın lütfen, kırmızı çorabı. Ve 7. Bu sonuncusu aslında sık yapılan bir işlem. Acıkmayı öğren. Bize her konuda öğrettiler 15 gün boyunca. Teknolojiye acıkmayı öğrettiler. Bir gün bile elimize telefon alamadık. İnternet görmedik. Maillere bakamadık. Hiçbir şey yoktu.
İnsanlara acıkmayı öğrettiler. Günde 2 saat ya da 2,5 saat yalnız kalıyorduk. Bomboş bir odada yalnız kalıyorsun. Kütüphanemsi bir yerde kitap okuyabilirsin. Ama bir süre sonra kitap da okusan, ki ben kitap okumayı severim, bir insanla bir konuşmak, tartışmak istiyorsun. İnsanlara acıkınca insan görmek istiyorsun. Sondan bir gün önce ya da 2 gün önce hiç insan, bütün gün insan görmedik. Siz de küçük detokslar yapıp insan görmeyip sonra insanların arasına karışırsanız seversiniz. Ve sonuncusu yemeğe acıkıyorduk. Sevdiğiniz yemekleri uzak tutuyorlardı sizden ki iradeniz genişlesin ve sevmediklerinizi de yiyin. Ki aslında İslam'da oruç bunun bir benzeridir. Lakin lütfen bir şeylere acıkmayı öğrenin. Sevdiğinizden sürekli dip dibe harikayız, muhteşemiz, sarıl, tut elimi, tut elimi. İşte o yüzden bitiyor o ilişkiler. Umarım bu 7 teknikle iradenizi güçlendirirsiniz. Hiç öyle internetteki gaz, tuz, enerji videoları gibi bir şey çekmek istemedim. Kaliteli bir eğitim almıştım. Yıllar geçti üstünden. Size aynen aktarmak istedim. Umarım sizi kırmızı çorapla görürüm bir gün bir yerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.